Geçidin tam tepesine oturdum ve konumumu değerlendirdim. Arkamda, tepelerdeki uzun bir yarıktan geçen yol uzanıyordu, önemli bir nehrin üst vadisi. Önümde belki 1 mil kadar düzlük vardı. Bataklık çukurlarıyla dolu, pürüzlü bir arazi, sonra ötesinde yol, başka bir vadiden dik bir şekilde mavi loşluğu eriten bir ovaya doğru dökülüyordu. Sol ve sağda, yuvarlak omuzlu yeşil tepeler vardı. Ama güneyde, yani sol tarafta, haritadan hatırladığım yüksek Fandalı dağların bir görüntüsü seçilebiliyordu. Sığınak olarak seçtiğim bir tepe düğümüydü bu. Devasa bir yüksek arazi ülkesinin tam ortasındaydım. Her şeyin kilometrelerce hareket ettiğini görebiliyordum. Yolun altındaki çayırlarda, yarım mil geride bir kulübeden duman tütüyordu. Ama tek insan izi buydu. Aksi takdirde sadece çüleklerin ve küçük derelerin çınlaması vardı. Saat yaklaşık 7 idi. Beklerken bir kez daha duydum, havada uğursuz bir ritim. Sonra fark ettim ki görüş alanım aslında bir tuzaktı. O kel yeşil arazide bir fare için bile örtü yoktu. Oldukça hareketsiz ve umutsuz oturdum. Ritim yükselirken, doğudan gelen bir uçak gördüm. Yüksekte uçuyordu. Ama baktığımda birkaç yüz feet aşağı indi ve tepenin etrafında daralan daireler çizerek dolaşmaya başladı, tam bir şahin atlamadan önce döner gibi. Çok alçak uçuyordu artık. Ve gemideki gözlemci beni görmüştü. Beni gözlüklerle inceleyen 2 kişiyi seçebiliyordum. Birden hızlı kıvrımlar halinde yükselmeye başladı. Bir sonraki anda hızlandığını anladım ve mavi sabahta doğuya doğru küçük bir noktaya dönüştü. Bu beni biraz vahşi düşünmeye itti. Düşmanlarım beni bulmuştu ve sıradaki hamle, etrafımı kuşatmak olurdu. Hangi kuvveti kullanabileceklerini bilmiyordum ama yeterliydi, bundan emindim. Bisikletle kaçmaya karar verdim. Sağdaki ya da soldaki bataklıklarda belki bir şans olabilirdi. Arabayı otoyoldan 100 metre uzaktaki bir yosun çukuruna soktu, gölet otu ve su teresi arasında battı. Sonra bir tepeye tırmandım. Bu bana 2 vadinin manzarasını verdi. Uzun beyaz yolda hiçbir şey kıpırdamıyordu. Bir fareyi saklamak için bile örtü yoktu bu arazide. Gün ilerledikçe yumuşak taze ışıkla doldu, ta ki kokulu Güney Afrika çölü güneşliliğini andıran o his gelene kadar. Başka zamanlarda belki güzeldi, ama şimdi beni boğuyordu. Özgür bozkırlar hapishane duvarlarıydı. Keskin tepe havası bir zindanın nefesi gibiydi. Yazı tura attım. Yazı sağa, tura sola ve yazı düştü. Kuzeye döndüm. Bir süre sonra sırtın yamacına geldim, geçidin duvarını kaplayan yamaca. Otoyolu belki 10 mil uzakta gördüm ve üzerinde hareket eden bir şey, bir otomobil sandım. Ötesinde sırt, dalgalı yeşil bir bozkırda ormanlık vadilere doğru uzanıyordu. Çöldeki hayat bana uçurtma gibi bir göz vermişti. Her şeyi görebiliyordum. Çoğu erkeğin bunun için teleskopa ihtiyaç duyacağı şeyleri. Yamaçtan aşağı, birkaç mil uzakta, birkaç adam ilerliyordu, sanki bir atışta dövülen bir sıra gibi. Göz önünde olmayan bir çizginin arkasında kayboldum. O yol bana kapalıydı. Otoyolun ötesindeki güneydeki daha büyük tepeleri denemem gerekiyordu. Fark ettiğim araba yaklaşıyordu ama hala çok uzaktaydı. Sert koştum, çömeldim ama boşluklarda kalmaya devam ettim. Koşarken öndeki tepenin alnını taradım. Hayal gücüm müydü, yoksa gerçekten mi gördüm? Figürler, 1, 2, belki daha fazla. Derenin ötesinde bir vadide hareket ediyordu. Eğer her yandan bir arazi parçasında sıkıştırılmışsanız, kaçış için yalnızca bir şans vardır. Yama içinde kalmalısın ve düşmanlarının onu aramasına izin vermelisin. Seni bulmaları için değil. Bu mantıklıydı. Ama masa örtüsü gibi bir yerde nasıl fark edilmezdim ki? Boynuma kadar çamura gömebilir ya da suyun altında yatabilirdim. Ya da en yüksek ağaca tırmanabilirdim. Ama bir tahta çubuğu yoktu. Bataklık çukurları küçük su birikintileriydi, dere ince bir damla gibiydi. Sadece kısa header, çıplak tepe ve beyaz otoyol vardı. Sessizlik. Sonra, küçük bir yol kağıdının yanında, taş yığınının dibinde, yolcunu buldum. Yeni gelmişti ve yorgun bir şekilde çekicini aşağı atıyordu. Bana balık gibi gözlerle baktı ve esnedi. Sürü işinden ayrıldığım günü kahretsin, dedi, sanki dünyaya sesleniyordu. İşte benim efendimdi. Şimdi onun kölesi oldum, yol kenarına bağlı, sırtı gibi bir hükümet emziği. Çekici aldı, bir taşa vurdu, aleti yeminle bıraktı ve 2 elini kulaklarına götürdü. Bana merhamet et, sırtım patlıyor, diye bağırdı. Kendi boyum civarındaydı ama oldukça bükülmüş,
Bir haftalık vahşi bir sakal çenesine yapışmış, büyük boynuz gözlükleri vardı. "Yapamam," diye tekrar ağladı. "Haritacı beni sadece bildir. Yatağım için buradayım." Sorunun ne olduğunu sordum. Ama yeterince açıktı zaten. "Sorun şu ki, ayık değilim. Son gün kızım Marin evlendi, şafağa kadar dans ettiler. Ben ve birkaç adam oturduk içmeye kadar geldim ve işte buradayım. Şarap yüzünden ne kadar rahatsız olduğumu anlatamam. Yatma konusunda ona hak verdim. Konuşmak kolay," diye inledi. "Ama bir kartpostal, yeni yol ölçümcüsünün bugün etrafta olacağını söylüyor. Gelir beni bulamazsa, ya da beni sarhoş bulursa, her halükarda bitmiş bir adamım. Yatağıma geri dönebilirim ve, ben yaramıyorum, diyebilirim. Ama bu bana yardımcı olmaz. Onlar bunun boş bir tavır olduğunu bilir." Bir ilham geldi bana. "Yeni ölçücü seni tanıyor mu?" diye sordum. "Hayır, tanımaz. Sadece bir haftadır burada. Motorlu arabasıyla etrafta dolaşıyor." "Evin nerede?" diye sordum. Titreyen parmağı dere kenarındaki kulübeyi işaret etti. "Peki, yatağına dön," dedim. "Huzur içinde uyu. Bir süre senin işini üstleneceğim ve haritacıya bakacağım." Boş boş baktı. Sonra fikir kafasında belirdiğinde yüzü sarhoşun o boş gülümsemesiyle doldu. "Sen harikasın," diye bağırdı. "Kolay olacak. Şu taş yığınını bitirdim, bu akşam daha fazlasına gerek yok. Arabayı al ve sahaya götür. Benim adım Alexander Tramle, bu işte 5 yıldır çalışıyorum. Arkadaşlarım bana ECKY der, Speki ise gözlük taktığım için. Sadece ölçümcü ile konuş, efendim de, memnun olacak. Öğle vakti döneceğim. Gözlüklerini ve kirli eski şapkasını ödünç aldım. Paltosunu, yeleğini ve tasmasını ona verdim, evine taşıması için. Bir kil boruyu da ekstra özellik olarak ödünç aldı. Basit görevlerimi gösterdi, sonra daha fazla laf etmeden yatağa doğru yola çıktı. Yatmak başlıca amacıydı, ama sanırım bir şişenin dibinde de bir şeyler kalmıştı. Arkadaşlarım gelmeden önce gizlenip güvende olmasını diledim. Sonra rol için giyinmeye başladım. Tasmamın yakasını açtım, gömleği kaba mavi beyaz kareli bir işçi gömleğiydi ve herhangi bir tamircinin boyunu andıran esmer bir boyun ortaya çıktı. Kollarımı sıvadım, bir demircinin kolunu andırıyordu, güneş yanığı ve eski yara izleriyle pürüzlü. Botlarım ve pantolon ayaklarım yolun tozundan tamamen beyazlamıştı. Pantolonumu iple bağladım, dizin altında. Sonra yüzüm üzerinde çalıştım. Bir avuç tozla boynumda su lekesi bıraktım. Güneş yanığına bolca toprak sürdüm yanaklarıma. Bir yolcunun gözleri biraz iltihaplı olurdu, bu yüzden her ikisine de biraz toz bulaştırmayı başardım ve sertçe ovuşturarak bulanık bir etki yarattım. Sirheri'nin bana verdiği sandviçler paltoyla birlikte gitmişti. Ama yolcunun öğle yemeği, kırmızı bir mendile bağlanmış, elimdeydi. Kalın çörek ve peynir dilimlerinden birkaçını büyük bir zevkle yedim, biraz da soğuk çay içtim. Mendilde iple bağlanmış yerel bir gazete vardı ve Bay Turnbull'a hitap ediyordu. Paketi tekrar katladım ve gazeteyi yanına belirgin şekilde koydum. Çizmelerim beni tatmin etmedi. Ama taşların arasında tekme atarak granit yüzeye sürtünce küçüldüler, bir yolcu ayakkabısını andırır hale geldi. Tırnaklarımı ısırdım, kenarları çatlamış ve düzensiz hale gelene kadar sürttüm. Eşleştiğim adamlar hiçbir detayı kaçırmazdı. Bir bot bağcığını kırıp sakar bir düğümle tekrar bağladım. Diğerini gevşek bıraktım ki kalın gri çorap üst kısımların üzerinde şişsin. Yolda hala hiçbir iz yoktu. Yarım saat önce gözlemlediğim motor muhtemelen eve gitmişti. Tuvaletim tamamlandıktan sonra arabayı aldım ve yolculuğuma başladım. Taş ocağı 100 metre uzaktaydı. Rodezya'da yaşlı bir izci tanırdım. Zamanında birçok tuhaf şey yapmıştı. Bir keresinde bana şunu söylemişti, rol oynamanın sırrı, kendini o kişi olarak düşünmektir. Bunu asla sürdüremezsin, eğer kendinde olduğuna inanmazsan. Bu yüzden diğer tüm düşünceleri kapattım. Yol tamiri işlerine geçtim. Küçük beyaz kulübeyi evim olarak düşündüm. Leighton Water'da çobanlık yaptığım yılları hayal ettim, aklımı sevgiyle o uyku yatağına ve ucuz viski şişesine gömdüm. Hala hiçbir şey uzun beyaz yolda belirmiyordu. Ara sıra bir koyun fandağlıktan uzaklaşıp bana bakıyordu. Bir balıkçıl derenin bir havuzuna indi ve balık tutmaya başladı. Bana artık dikkat etmiyordu, sanki dönüm noktası geçmişti. Devam ettim, taş yüklerimi sürüyerek, işinin ağır adımlarıyla. Kısa sürede ısındım, yüzümdeki toz sağlam ve kalıcı bir sertliğe dönüştü. Saatleri sayıyordum.
Akşama kadar, Bay Turnbull'un monoton emeğine koyduğu sınıra kadar. Birden yoldan net bir ses geldi. Yukarı baktığımda küçük bir Ford gördüm, 2 kişilik bir araç ve yelken şapkalı yuvarlak yüzlü genç bir adam. "Sen Alexander Turnbull musun?" diye sordu. "Ben yeni ilçe yol haritacısıyım. Blackopwood'da yaşıyorsunuz ve bu bölümün sorumluluğunuzdasınız. Laidlaw Riggs'e kadar. Gayet iyi yol, Turnbull, fena değil mühendislik. Yaklaşık 1 mil mesafede biraz yumuşak var ve kenarları temizlenmesi gerek. Bak ona, günaydın, bir dahaki görüşmemizde beni tanıyacaksın." Kıyafetim o korkunç haritacı için yeterince iyiydi. Sabah öğlene doğru ilerledikçe biraz trafik geldi. Bir fırıncının mini aracı tepeye geldi ve bana bir torta zencefilli bisküvi sattı, acil durumlar için pantolon cebime koydum. Sonra bir sürüyle birlikte geçtiler ve beni biraz rahatsız eden yüksek sesle sordular, "Speki'ye ne oldu?" "Kolikle yatakta," diye cevap verdim ve sürü geçti. Öğle vakti büyük bir araba tepeden aşağı indi, yanından süzüldü ve 100 metre öte durdu. 3 kişi sakin adımlarla araçtan indi, bacaklarını uzatırmış gibi ve bana doğru yürüdü. Galloway Hanı'nın penceresinden daha önce gördüğüm 2 adam, biri zayıf, keskin ve koyu, diğeri rahat ve gülümseyen. Üçüncüsü ise bir köylü görünümündeydi, belki bir veteriner ya da küçük bir çiftçi. Kötü kesilmiş iç çamaşırları giymişti, kafasındaki gözler parlak ve temkinliydi. "Bir tavuk gibi." "Günaydın," dedi sonuncusu. "Bu gayet kolay bir iş, değil mi?" Yaklaşımlarına bakmamıştım, şimdi yavaşça döndüm ve sırtımı acı bir şekilde düzelttim, yorgun bir yolcu edasıyla. Şiddetle tükürdüm. İskoç tarzında ve cevap vermeden önce onları sakin bir şekilde inceledim. Hiçbir şeyi kaçırmayan 3 çift göz karşımdaydı. "Bir iş var ve daha iyisi var," dedim duyarlıca. "Seninki gibi oturmayı tercih ederdim, bir gün boyunca minderli koltuğa oturmayı. Siz yollarımı mahvediyorsunuz. Eğer bir hakkımız olsaydı, sizi onarmaya zorlatırdım." Parlak gözlü adam, Turnbull'un yanındaki gazeteye bakıyordu. "Belgelerini zamanında aldığını görüyorum," dedi. Rahatça baktım. "Evet, tam zamanında. Görüyorum ki geçen cumartesi kağıt çıkmış, sadece birkaç gün geç kaldım." Kitabı aldı, üst yazıya baktı ve tekrar serdi. Diğerleri botlarıma bakıyordu ve Almanca bir kelime konuşmacının onlara dikkatini çekiyordu. "Çizmelerde harika bir zevkin var," dedi. "Bunlar hiçbir zaman bir köy ayakkabıcısı tarafından yapılmadı." "Değillerdi," dedim hazırca. "Londra'da yapıldılar. Geçen yıl burada olan beyefendiden aldım onları. Şimdi adı neydi?" Ve unutkan biri gibi kafamı kaşıdım. Yine şık biri Almanca konuştu. "Hadi gidelim," dedi. Bu adamda sorun yok. Son bir soru sordular. "Bu sabah erken geçen birini gördün mü? Bisiklette ya da belki de yaya?" Neredeyse tuzağa düşüyordum. Gri şafak vaktinde aceleyle geçen bir bisikletçiden bahsedecektim. Ama tehlikemi gördüm. Çok derin düşünüyormuş gibi yaptım. "Çok erken kalkmamıştım," dedim. "Bakın, kızım dün gece evlendi, geç saatlere kadar devam ettik. Evin kapısını yaklaşık 7'de açtım, o zaman yolda kimse yoktu. Buraya geldiğimden beri sadece fırıncı ve Rachel sürüsü geçti, siz beyefendiler dışında. Bana bir puro verdiler. Kokusunu dikkatlice aldım ve Turnbull'un paketine taktım. Arabalarına bindiler ve 3 dakika içinde gözden kayboldular. Kalbim büyük bir rahatlama ile sıçradı. Ama taşlarımı çevirmeye devam ettim. Aynı zamanda araba geri döndü, yolculardan biri bana el salladı. O soylular hiçbir şeyi şansa bırakmıyordu. Turnbull'un ekmek ve peynirini bitirdim ve çok geçmeden taşlar da bitti. Bir sonraki adım beni şaşırttı. Bu yol yapım işini uzun süre sürdüremezdim. Merhametli bir tesadüf Bay Turnbull'u içeride tutmuştu ama sahneye çıkarsa sorun çıkardı. Kordon hala sıkıydı ve eğer içeri girersem soru soranlarla karşılaşacaktım. Ama gitmem gerekiyordu. Hiçbir adamın siniri bir günden fazla gözetlenmeye dayanmazdı. Saat 5'e kadar görevimde kaldım. O zamana kadar kararımı vermişim. Turnbull'un kulübesine inip şansımı değerlendirip karanlıkta tepelerin üzerinde geçeceğim. Ama aniden yolda yeni bir araba çıktı. Benden 1-2 metre uzakta yavaşladı. Taze bir rüzgar yükselmişti. Sakin bir şekilde sigara yakmak istedim. Bir tur arabasıydı. Tonneau çeşitli bagajlarla doluydu. İçinde bir adam oturuyordu ve inanılmaz bir tesadüfle onu tanıdım. Adı Marmaduke Jopley'di ve yaratılışın bir suçuydu. Bir tür kan borsası komisyoncusuydu
işini büyük oğullara, zengin genç soyluların ve yaşlı kadınların güvenini kazanarak yapardı. Marmee, balolarda tanıdık bir figürdü, polo haftalarında, kır evlerinde. Usta bir skandal çıkarıcıydı ve karnında sürünerek bir unvana ya da milyona ulaşmak için her şeyi yapardı. Londra'ya geldiğimde firmasına iş tanıtımı yapmıştı ve yeterince iyiydi ki kulübünde yemeğe davet etsin. Büyük gösterişler yapardı. Düşesleri hakkında konuşurdu. Ta ki bu kibirli yaratık beni hasta edene kadar. Sonra bir adama neden kimsenin ona tekme atmadığını sormuştum. Ve İngilizlerin zayıf cinse saygı duyduğunu söylemişlerdi. Neyse, şimdi oradaydı. Şık giyinmiş, şık bir arabada, akıllı arkadaşlarını ziyaret etmek üzere. Aniden bir aptallık beni ele geçirdi. Bir anda Tony'ye atladım ve onu omzundan tuttum. "Merhaba, Jopley," diye seslendim. "Hoş geldim, oğlum." Korkunç bir korku içinde kaldı. Çenesi düştü, bana baktı. "Şeytan kimsen?" diye nefes nefese kaldı. "Benim adım Hanay," dedim. "Rhodezya'dan, unutmadın, değil mi?" "Aman tanrım, katil," diye boğuldu. "Aynen öyle. Ve ikinci bir cinayet olacak, sevgilim, eğer söylediğimi yapmazsan. O paltosunu ver bana, o şapkayı da." Emredildiğini yaptı, korkudan kör gibiydi. Kirli pantolonumun ve kaba gömleğimin üzerine şık sürücü ceketini giydim. Böylece yakamın eksikliklerini gizledim. Şapkayı başıma taktım, eldivenlerini de kıyafetime ekledim. Tozlu yolcu bir dakika içinde dönüştü. İskoçya'nın en şık sürücülerinden birine. Bay Jopley'nin başına Turnbull'un tarif edilemez şapkasını taktım ve orada tutmasını söyledim. Sonra arabayı çevirdim. Planım geldiği yola geri dönmekti. Çünkü izleyiciler daha önce görmüşlerdi ve Marmee'nin figürü benimkinden o kadar farklı değildi. "Şimdi, evladım," dedim, "hareketsiz otur ve iyi bir çocuk ol. Sana zarar vermek istemiyorum. Arabanı sadece 1-2 saatliğine ödünç alıyorum. Ama bana oyun yaparsan, ağzını açarsan, üzerimde bir tanrı var, boynunu sıkarım. Anlaştık mı?" O akşamki yolculuktan keyif aldım. Vadide 8 mil koştuk, 1-2 köyün içinden geçerken yol kenarında dinlenen garip görünümlü insanlar gördüm. Bunlar bana başka bir kıyafet ya da arkadaşlıkla gelmiş miydim diye soracak izleyicilerdi. Durum acımasızca devam ediyordu. Birisi şapkasına dokunarak selam verdi. Ben de nazikçe karşılık verdim. Karanlık çökerken yan bir vadiye döndüm. Haritadan hatırladığım kadarıyla, tepelerin seyrek geçilen bir köşesine giriyordum. Kısa sürede köyler geride kaldı, sonra çiftlikler, hatta yol kenarındaki kulübe bile. Kısa süre sonra yalnız bir bataklık arazisine ulaştık, bataklık havuzlarında gün batımının son parıltısı titriyordu. Burada durduk. Ben de nazikçe Bay Jopley'e eşyalarını geri verdim. "Bin teşekkürler," dedim. "Düşündüğümden daha fazla faydanız oldu. Şimdi git ve polisi bul." Yamaçta otururken arka ışıkların azalmasını izledim. Çeşitli suç türlerini düşündüm. Genel inanışın aksine bir katil gibi değildim. Ama kutsal olmayan bir yalancı, utanmaz bir sahtekar ve pahalı motorlu araçlara karşı belirgin bir zevki olan bir haydutum. Geceyi yamacın bir rafında geçirdim. Bir kayanın rüzgarsız tarafında, uzun ve yumuşak Fan Dağlık'ta. Soğuk bir işti, ne paltom ne de yeleğim vardı. Bunlar Bay Turnbull'un elindeydi. Scudder'ın küçük kitabı, saatim ve, en kötüsü, pipo ve tütün kesemde öyle. Sadece param bende kalmıştı ve pantolon cebimde yaklaşık yarım pound zencefilli bisküvi. Bisküvilerin yarısını yedim. Fandalığa derince dalarak bir çeşit sıcaklık yakaladım. Moralim yükselmişti. Bu çılgın saklambaç oyununu artık keyifle karşılıyordum. Şimdiye kadar mucizevi bir şans yaşamıştım. Sütçü, edebi han sahibi, Sir Harry, yolcu ve aptal Marmee, hepsi hak edilmemiş bir şansın parçasıydı. İlk başarı bana bir his vermişti. Bu işi başarabileceğim hissi. En büyük sorunum çaresiz aç olmamdı. Bir Yahudi kendini vurduğunda şehirde ve soruşturma açıldığında, gazeteler genellikle ölen kişiyi, iyi beslenmiş, olarak tanımlar. Beni bataklıkta bulsalardı, iyi beslenmiş demezlerdi. Yattım ve kendimi işkenceye soktum. Zencefilli bisküviler yalnızca o boşluğu vurguluyordu. Londra'da yediğim güzel yemekleri düşündüm. Ne kadar az umursamıştım onları. Paddock'un çıtır sosisleri ve kokulu talaşlar, pastırma ve şekilli poşe yumurtalar. Kulüpteki pirzolalar ve soğuk masada duran özel jambon, ruhum ona arzu ediyordu.
Düşüncelerim tüm ölümcül yeniliklerin üzerinde dolaştı, sonunda bir porterhouse biftek ve ekşi bir bira, ardından galli tavşanı hayal ettim. Bunları umutsuzca özlüyordum ve bu narinliklerin hayaliyle uyuyakaldım. Şafaktan yaklaşık 1 saat önce uyandım, çok soğuk ve sert. Nerede olduğumu hatırlamam biraz zaman aldı. Çok yorgundum ve derin uyumuştum. Önce soluk mavi gökyüzü gördüm, sonra büyük bir tepe yamacı, sonra kendi botlarımı bir blueberry çalısına düzgünce yerleştirilmiş halde. Kollarımı gerdim ve vadinin içine baktım. O tek bakış, beni deliler gibi botlarımı giymeye başlattı. Çünkü aşağıda, çeyrek mil uzakta, bir yelpaze gibi yamaçta yayılmış adamlar vardı. Fandalıkları dövüyorlardı. Marmy intikamını almakta geç kalmamıştı. Rafımdan bir kayanın sığınağına süründüm, oradan dağ yüzünde eğimli bir hendeğe. Bu beni dar bir dere vadisine götürdü, oradan hızla sırtı tırmandım. Geriye baktım, henüz keşfedilmemiştim. Takipçiler sabırla yamaçta yelpaze şeklinde yukarı doğru ilerliyordu. Silüetin arkasında kalarak yarım mil koştum, ta ki vadinin en üst ucunun üstüne geçtiğimi düşündüm. Sonra kendimi gösterdim. Anında kanatlardan biri tarafından görüldüm, haber diğerlerine iletildi. Aşağıdan yukarı çıkan çığlıklar duydum, arama hattının yön değiştirdiğini gördüm. Silüetin üzerinden geri çekiliyormuş gibi yaptım, ama bunun yerine geri döndüm. 20 dakika içinde sırtın arkasındaydım, uyuduğum yere bakıyordum. Bu açıdan, takipçiler vadinin tepesine doğru boşuna bir kovalamacada görünüyordu. Önümde bir rota seçeneği vardı. Benim üzerinde olduğum yere açı yapan ve yakında aramızda derin bir vadi oluşturacak bir sırt seçtim. Egzersiz kanımı ısıttı ve kendimi şaşırtıcı derecede eğlenirken buldum. Giderken zencefilin tozlu kalıntılarını kahvaltı ettim. Ülke hakkında çok az şey biliyordum, ne yapacağım hakkında ise hiç. Bacaklarımın gücüne güveniyordum, ama arkamda olanların bu araziye aşina olduğunun farkındaydım. Cehalet büyük bir engel olabilirdi. Önümde tepelerden oluşan bir deniz vardı. Güneye doğru çok yüksek yükselirken kuzeye doğru geniş ve sığ vadileri ayıran sırtlara parçalanıyordu. Seçtiğim sırt 1-2 mil sonra yüksek arazilerde bir cep gibi uzanan bir bataklığa batıyordu. Diğer yönler kadar iyiydi. Taktikam bana 20 dakika avantaj sağlamıştı. Arkamda bir vadi genişliğinde yol vardı. Sonra takipçilerin ilk başlarını gördüm. Polis yerel yeteneklere başvurmuş, sürü çobanı ya da av bekçisi görünümlü insanlar vardı. Beni gördüklerinde bir selamlama sesi duyuldu, ben de el salladım. İkisi vadiye daldı ve sırtı tırmandı. Diğerleri tepenin kendi tarafını tuttu. Kendimi okul çocuğu gibi hissettim, tavşan ve tazılar oyununda. Ama çok kısa sürede oyun gibi görünmeyi bıraktı. Arkadaki adamlar iri, kendi arazilerinin doğal takipçileri. Geriye dönüp baktığımda sadece üçünün doğrudan peşimden geldiğini gördüm, diğerlerinin beni kesmek için devre gittiğini anladım. Yerel bilgi eksikliği muhtemelen sonumu getirebilirdi. Bu dağlar karmaşasında yukarıdan gördüğüm o bataklık cebine doğru ilerliyordum. Onlardan mesafemi artırmalıydım ve bunu doğru zeminde yapabileceğime inanıyordum. Örtü olsaydı takip yapmayı denerdim. Ama bu çıplak yamaçlarda 1 mil avantaj gerekiyordu. Ümidim bacaklarımın uzunluğu ve sağlamlığıydı, ama bunun için daha kolay bir zemine ihtiyacım vardı. İyi bir Afrikandır midilini o an ne kadar özlemiştim. Harika bir sıçrama yaptım, sırttan bataklığa indim. Arkamda silüette figürler belirmeden önce. Bir yanı geçtim ve bir şekilde iki vadiyi birbirinden ayıran otoyola çıktım. Önümde büyük bir fandağlık tarlası, tepeye doğru eğimli ve tepede garip bir tüylü ağaçlar vardı. Yol kenarında bir kapı, oradan çimenle kaplı bir yol geçiyordu. Kapıdan geçip yola girdim. Birkaç yüz yard sonra, otoyolun görüş alanından çıkınca, çimenler sona erdi ve iyi bakımlı bir yol başladı. Açıkça bir eve gidiyordu ve ben de aynı şeyi düşünmeye başladım. Şimdiye kadar şanslıydım ve belki en iyi şansım bu uzak evde saklıydı. Her neyse, orada ağaçlar vardı. Bu siper anlamına geliyordu. Yolu takip etmedim. Sağından akan dereyi takip ettim, burada eğrelti otu derinleşiyor ve yüksek kıyılar katlanılabilir bir perde oluşturuyordu. Çukura ulaşır ulaşmaz geriye dönüp baktım ve takip ettiğim sırtın tepesinde adamlar gördüm. Bundan sonra arkama bakmadım. Vaktim yoktu. Dere boyunca koştum, açık alanları geçerken sürünerek, sığ derenin üzerinde yürüyerek.
Terk edilmiş bir kulübe buldum, hayalet turba yığınları ve aşırı büyümüş bahçe. Sonra genç çimler arasındaydım ve kısa sürede rüzgarda sallanan bir köknar plantasyonunda. Oradan evin bacalarını gördüm, solumda birkaç yüz metre, duman tütüyordu. Dereyi bıraktım, başka bir yönden geçtim ve neredeyse farkına varmadan engebeli bir çimde ilerliyordum. Geriye bakınca anladım, takip ekibinden oldukça uzaktaydım henüz. Çim sert kesilmişti, orakla, biçme makinesiyle değil. Rododendron yatakları dikili. İki kara av kuşu, genellikle bahçe kuşu değil, yaklaştığımda uçtu. Öndeki ev sıradan bir bataklık çiftliğiydi. Ama daha gösterişli beyaz boyanmış bir kanat eklenmiş. Bu kanata bağlı cam bir veranda vardı ve camın içinden yaşlı bir beyefendinin bana çekingen gözlerle baktığını gördüm. Kabatepe çakıllarının sınırını aşarak açık verandanın kapısına girdim. İçeride hoş bir oda vardı. Bir tarafı cam, diğer tarafı kitaplarla dolu. İç odada daha fazla kitap. Masalar yerine, müzede gördüğünüz gibi paralar ve tuhaf taşlarla, aletlerle dolu vitrinler. Ortada diz yüksekliğinde bir masa, yanında evraklar ve açık ciltler ve önünde iyi niyetli yaşlı beyefendi. Yüzü Bay Pickwick'inkini andırıyordu, yuvarlak ve parlak. Büyük gözlükler burnunun ucuna yapışmıştı ve başının üstü cam şişe kadar parlak ve çıplaktı. İçeri girdiğimde hiç hareket etmedi. Sadece sakin kaşlarını kaldırdı ve konuşmamı bekledi. Yaklaşık 5 dakika kalmıştı ve yabancıya kim olduğumu ve ne istediğimi söylemek kolay değildi. Yardımını kazanmak istiyordum. Denemeye bile gerek duymadım. Önümdeki adamın gözünde bir şey vardı. O kadar keskin ve bilgili ki kelime bulamıyordum. Sadece baktım ve kekeleledim. Acele ediyormuşsun gibi görünüyorsun, dostum, dedi yavaşça. Pencereye doğru başımı salladım. Bir açıklıktan bataklığın karşısında plantasyona doğru bir perspektif sunuluyordu ve yarım mil uzakta bazı figürler fandağlıktan çıkmaktaydı. Ah, anladım, dedi. Bir çift tarla gözlüğü alıp bu rakamları sabırla inceledi. Adaletten kaçan biri, peki, konuya gelince, mahremiyetimin Hantal Kırsal Polis tarafından ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Çalışma odama gir. Karşında 2 kapı göreceksin. Soldakini al ve arkandan kapat. Tamamen güvende olacaksın. Ve bu olağanüstü adam tekrar kalemini eline aldı. İstenenleri yaptım. Küçük, karanlık bir odada buldum kendimi, kimyasal kokusu sinmişti oraya. Sadece duvarın yüksekliğinde küçük bir pencere ışık veriyordu. Kapı arkamda bir kasanın kapısı gibi kapandı. Yine beklenmedik bir sığınak. Ama rahat değildim. Yaşlı beyefendiyle ilgili bir şey beni şaşırtmıştı ve oldukça korkutuyordu. Çok kolay ve hazırdı. Neredeyse beni bekliyormuş gibi. Ve gözleri korkunç derecede zekiydi. O karanlıkta hiçbir ses gelmedi. Polisin evi arayıp aramadığını bilmiyordum. Ama ararsalar bu kapının arkasında ne olduğunu bilmek isterlerdi. Ruhumu sabırla ele almaya çalıştım ve ne kadar aç olduğumu unutmaya. Sonra daha neşeli bir bakış açısı aldım. Yaşlı beyefendi beni neredeyse kesinlikle reddedecek değildi ve kahvaltımı yeniden hayal etmeye başladım. Pastırma ve yumurta yeterdi. Yarım yüzlük pastırma ve yumurta istiyordum. Ve sonra, ağzım sularken, bir tıkırtı duyuldu. Kapı açılmıştı. Güneş ışığına çıktım. Evin sahibi çalışma odasındaki derin koltukta oturuyordu, bana meraklı gözlerle bakıyordu. "Gittiler mi?" diye sordum. "Gittiler. Onları tepeyi geçtiklerine ikna ettim. Bana polisle rahat bir ilişkiden zevk alacak biri olarak yaklaşılmasını tercih ederim. Bu sizin için şanslı bir sabahtı, Bay Richard Hanay." Konuşurken göz kapakları titredi ve keskin sesin üzerine biraz düşen gri gözler belirdi. Bir anda Skadır'ın ifadesi aklıma geldi. Dünyada en çok korktuğu adamı tarif ederken şöyle demişti, gözlerini şahin gibi kapatabilirdi. Sonra anladım, doğrudan düşmanın karargahına girmiştim. İlk dürtüm yaşlı serseriyi boğmak ve açık havaya çıkmaktı. O niyetimi önceden tahmin etmişti. Çünkü nazikçe gülümsedi ve arkamda kalan kapıya başıyla işaret etti. Döndüm ve beni tabancalarla nişan almış 2 hizmetçi gördüm. Adımı biliyordu. Ama beni daha önce hiç görmemişti. Düşünürken aklımda ince bir şans belirdi. "Ne demek istediğini bilmiyorum," dedim sertçe. "Ve kim Richard Hanay'ı mı arıyorsunuz?" "Benim adım Ainsley." "İyi," dedi, hala gülümseyerek. "Ama tabii ki başka isimler de var. İsim için kavga etmeyeceğiz." Şimdi kendimi toparlıyordum. Kıyafetim, kabamın yokluğu,
beni ele vermezdi. En huysuz yüzümü takındım. Sonunda beni bırakacaksın. Bu lanet kirli bir numara. Keşke o lanetli arabayı hiç görmeseydim. İşte para ve 4 altın parayı masanın üzerine fırlattım. Gözlerini biraz açtı. Hayır, seni bırakmayacağım. Arkadaşlarımla seninle küçük bir özel anlaşma yapacağız, hepsi bu. Biraz fazla şey biliyorsun, Bay Hanay. Akıllı bir oyuncu olabilirsin. Ama tam olarak yeterince değil. Güvenle konuştu, ama zihninde bir şüphenin doğduğunu görebiliyordum. Aman tanrım, artık dayanamıyorum, diye bağırdım. Her şey bana karşı. Leyte çıktığımdan beri hiç şansım olmadı. Boş bir şeytanın bir arabada bulduğu parayı almasında ne zararı var, hepsi bu. Bitirdim ve bunun için 2 gündür o lanet tepelerde o lanet adamlar tarafından kovalandım. Sana söylüyorum, bıktım. Ne istersen yap, dostum. Ned Ainsley'de artık savaş gücü kalmamış. Şüphenin arttığını görebiliyordum. Son zamanlarda yaptıklarının hikayesini anlatır mısın, diye sordu. Yapamam, patron, dedim tam bir dilenci sesinde. 2 gündür hiç yemek yemedim. Bana yiyecek bir şey ver, sonra Tanrı'nın gerçeğini duyacaksın. Açlığımı yüzümde görmüş olmalıydı ki, içerideki adamlardan birine işaret etti. Biraz soğuk turta ve bir bardak bira getirildi ve domuz gibi yedim. Yani Ned Ainsley gibi, çünkü karakterimden çıkmamıştım. Yemeğimin ortasında aniden bana Almanca konuştu. Ama ben taş duvar gibi boş bir yüz çevirdim. Sonra hikayemi anlattım. Leith'te bir başmelek gemisinden bir hafta önce indiğimi ve karayoluyla Whitetown'daki kardeşime gittiğimi. Nakit sıkıntısına düşmüştüm ve oldukça kötü durumdaydım. Bir çitin deliğine geldiğimde içinden baktım ve büyük bir arabanın yanmada yattığını gördüm. Sahibi yoktu. Koltukta 3 altın para, yerde bir tane daha. Parayı cebime koymuştum. Ama kanun bana düşmüştü. Bir dükkan veznedarlığında bir altın bozdurmaya çalışırken, kadın polisi çağırmıştı. Kaçmıştım, ama paltomu ve yeleğimi geride bırakarak. Parayı geri alabilirler, fazlasıyla iyi ki. Yoksul bir adamın üstüne düşüyor bu. Şimdi, eğer sen olsaydın, patron, o altınları bulmamış mıydın? Kimse seni rahatsız etmezdi. İyi bir yalancısın, Hanay, dedi. Öfkeyle kapıldım. Dalga geçmeyi bırak. Adımı söylüyorum. Ainsley ve Hanay adında kimseyi hiç duymadım. Ben polis, Hanaylar ve maymun yüzlü tabancanla senin yerine daha erken numaralar. Hayır, şef, affedersiniz, öyle demek istemedim. Yemek için teşekkürler, şimdi gitmeme izin ver. Sahil açık. Açıkça çok şaşkındı. Beni hiç görmemişti ve görünüşüm fotoğraflardan oldukça farklı olmalıydı. Londra'da şık giyinmiştim. Şimdi ise sıradan bir serseri. Seni bırakmayı teklif etmiyorum. Söylediğin kişiysen, yakında kendini temizleme şansın olacak. Eğer inandığım kişiysen, sanırım ışığı fazla göremeyeceksin. Bir zil çaldı, verandadan 3. bir hizmetçi belirdi. Lancaster'ı 5 dakika içinde istiyorum, dedi. Öğle yemeğine 3 dakikadan az var. Sonra bana düzenli bir şekilde baktı. Bu en zor sınavdı. O gözlerde garip ve şeytani bir şey vardı. Soğuk, kötü niyetli, dünya dışı ve cehennem gibi zeki. Parlak bir yılanın gözleri gibi büyüleyiciydi. Teslim olma ve ona katılma dürtüsü hissettim, güçlü bir dürtüydü. Ama bunun tamamen fiziksel olduğunu anladım. Beyin büyülenmiş ve daha güçlü bir ruh tarafından yönetiliyordu. Direnebildim. Hatta gülümseyebildim. Bir dahaki sefere beni tanıyacaksın, şef, dedim. Karl, dedi kapıdaki adamlardan birine Almanca, bu adamı ben dönene kadar depoya koy. Ve dönünce bana karşı sorumlu olacaksın. Her iki kulağımda tabanca tutarak odadan çıkarıldım. Depo eski çiftlik evinde nemli bir odaydı. Düzensiz zeminde halı yoktu. Oturacak tek şey okul sırası. Zift kadar siyahtı, pencereler ağır şekilde kapalıydı. Ellerimle duvarları izleyerek kutular, fıçılar ve çuvallarla dolu olduğunu gördüm. Her yer küf ve kullanılmamışlık kokuyordu. Gardiyanlarımın kapının dışında nöbet tuttuğunu duyabiliyordum. O soğuk karanlıkta çok mutsuz bir ruh haliyle oturdum. Yaşlı adam, beni dünkü 2 serserinin olduğu yere götürmek için motorla gitmişti. Şimdi beni yolcu olarak görmüşlerdi ve hatırlarlardı. Bir yolcu neden kendi bölgesinden 20 mil uzakta, polis tarafından takip ediliyordu? Birkaç soru onları yarışa çıkarırdı. Muhtemelen Bay Turnbull'u görmüşlerdi, muhtemelen Marmier'i de. Ve belki Sir Harry ile beni ilişkilendirebilirlerdi. O zaman her şey kristal netliğine kavuşurdu. Ne şans buydu.
3 çaresiz ajanla ve onların silahlı hizmetkarlarıyla bu bataklık evindeyim. Polisleri özlemle düşündüm. O tepelerin üzerinden benim peşimden gelen o polisleri. Her neyse, hemşeriydiler, dürüst insanlardı. Bu korkunç yabancılardan daha nazik olurlardı. Ama beni dinlemezlerdi. Göz kapaklı yaşlı şeytan ise onları uzaklaştırmakta geç kalmamıştı. Muhtemelen kabine bakanlarından mektupları vardı. Britanya'ya karşı her türlü komplo için olanak sağlıyordu. Bu neşeli eski ülkede siyaseti baykuş gibi yürütüyorduk. Öğle yemeğine 3'te dönecekti. Birkaç saat daha beklemek vardı. Sadece yıkımı bekliyordum. Çıkış yolu göremiyordum. Keşke Skadır'ın cesaretine sahip olsaydım, itiraf etmeliyim ki kendimi pek dayanıklı hissetmiyordum. Beni tutan tek şey, oldukça sinirli olmaktı. O 3 casusu düşünmek beni öfkeyle kaynatıyordu. En azından, beni yere indirmeden önce birinin boynunu bükebilmeyi umuyordum. Ne kadar çok düşünürsem o kadar öfkelendim. Kalktım ve odada hareket etmeye başladım. Kepenkler kilitliydi, hareket ettiremedim. Dışarıdan sıcak güneşte tavukların gıdaklaması geliyordu. Çuvalların ve kutuların arasında dokundum, kutular açılmıyordu, torbalar köpek bisküvisi gibi şeylerle doluydu. Ama odayı dolaşırken duvarda bir sap buldum. Araştırmaya değer görünüyordu. Bu bir duvar dolabının kapısıydı. İskoçya'da, "press" diye çağırıyorlar. Kapı kilitliydi, ama oldukça zayıf görünüyordu. Daha iyi bir şey bulamadığım için gücümü ona verdim. Sap biraz tuttu, tel tel etrafına dolayarak geçti. Bir çarpmayla verdim. Bekçilerimi uyaracağını düşündüm. Bekledim, sonra dolabın raflarını keşfetmeye başladım. Orada birçok tuhaf şey vardı. Pantolon cebimde birkaç kibrit buldum, bir ışık yaktım. Bir saniyede söndü. Ama bana bir şey gösterdi. Bir rafta birkaç elektrikli el feneri vardı. Birini aldım, çalışıyordu. Fenerle daha fazla araştırdım. Tuhaf kokulu şişeler ve kutular, deneyler için kimyasallar. İnce bakır tel bobinleri, ince yağlanmış ipek sarmalar. Bir kutu patlatıcı, bolca sigorta kablosu. Sonra arka rafta sağlam bir kahverengi karton kutu buldum, içinde ahşap bir kutu. Zorla açtım ve içinde yarım düzine küçük gri tuğla vardı. Her biri birkaç inç kare. Birini aldım, elimde kolayca çöktüğünü fark ettim. Kokusunu aldım, dilimi taktım. Sonra oturdum ve düşündüm. Ben bir maden mühendisiyim ve lentoniti gördüğümde tanıdım. Bu tuğlalardan biriyle evi paramparça edebilirdim. Rodezya'da çalışmıştım, gücünü biliyordum. Ama bilgim tam değildi. Doğru suçlamayı ve doğru hazırlama yolunu unutmuştum, zamanlama konusunda da emin değildim. Gücü de tam olarak anlayamıyordum. Ama bu bir şanstı. Tek mümkün şans. Büyük bir riskti. Ama karşısında mutlak bir karanlık kesinliği vardı. Kullanırsam, 5'e 1 oranla kendimi ağaç tepelerine üflemeyi göze alıyordum. Kullanmazsam, muhtemelen o akşam 6 metre derinliğinde bir delikte oturacaktım. Ona böyle bakmalıydım. Olasılıklar her halükarda oldukça karanlıktı. Ama her iki şekilde de hem kendim hem de ülkem için bir şans vardı. Küçük Skadır'ın anısı beni kararlaştırdı. Hayatımın en vahşi anlarından biriydi. Çünkü bu soğukkanlı kararlar konusunda iyi değilim. Yine de dişlerimi sıktım. Üzerime yığılan korkunç şüpheleri boğmayı başardım. Zihnimi kapattım ve Guy Fawkes havai fişekleri kadar basit bir deney yapıyormuş gibi davrandım. Bir patlayıcı aldım, birkaç fitil bağladım. Sonra 1/4 lentonit tuğlasını aldım. Kapının yakınında, zemindeki bir çatlağa, torbalar arasına gömdüm. Oradaki patlayıcıyı sabitledi. Bildiğim kadarıyla, o kutuların yarısı dinamit olabilirdi. Dolaptaki o ölümcül patlayıcılar varsa, neden kutular olmasın? O durumda benim için görkemli bir gökyüzü yolculuğu olurdu. Alman hizmetkarları ve çevresindeki bir dönüm arazi ile birlikte. Ayrıca patlamanın dolaptaki diğer tuğlaları da ateşleme riski vardı. Çünkü lentonit hakkında bildiğim çoğu şeyi unutmuştum. Ama olasılıkları düşünmeye başlamanın bir yararı yoktu. Korkunçtular, ama almak zorundaydım. Pencerenin hemen altına yerleştim. Fitili yaktım. Sonra 2 dakika bekledim. Ölü sessizlik. Sadece geçitte ağır botların kıvırtısı ve sıcakta sakin tavukların gıdaklaması. Ruhumu yaratıcıya adadım. 5 saniye sonra nerede olacağımı merak ettim. Yerden yukarı doğru yükselen büyük bir ısı dalgası, sanki havada yanıcı bir an asılı kaldı. Sonra karşımdaki duvar altın sarısına döndü ve beynimi parçalayan bir gök gürültüsüyle eridi. Bir şey üstüme düştü, sol omzumun ucuna çarptı. Sonra sanırım baygınlaştım.
Sersemlik birkaç saniyeden fazla sürmedi. Kendimi kalın sarı dumanlar tarafından boğulmuş hissettim ve enkazdan ayaklarıma kalkmaya mücadele ettim. Arkamda bir yerde temiz hava vardı. Pencerenin pervazeleri düşmüştü, yırtık kirişin içinden duman yaz öğlesine dökülüyordu. Kırık lintosun üzerinden adım attım ve keskin sisin içinde yoğun bir avluda buldum kendimi. Çok hasta ve baş dönmesi içindeydim ama uzuvlarım hareket edebiliyordu. Evden körü körüne uzaklaştım. Bahçenin diğer tarafında ahşap bir su kanalında küçük bir değirmen suyu vardı. Oraya düştüm. Serin su beni canlandırdı. Kaçış düşüncesi geri döndü. Kaygan yeşil çimler arasında süründüm, ta ki değirmen çarkına ulaşana kadar. Sonra aks deliğinden eski değirmene girdim. Saman yatağına düştüm. Bir çivi pantolonumun oturacağına takıldı, arkamda bir tutam fan dağılık bıraktı. Değirmen uzun zamandır kullanılmamıştı. Merdivenler yaşla çürümüştü, loftta fareler zeminde büyük delikler açmıştı. Mide bulantısı içindeydim. Kafamda sürekli dönen bir çark vardı. Sol omzum ve kolum neredeyse işlevsizdi. Pencereden dışarı baktım, evde hala sis asılıydı. Üst pencereden duman çıkıyordu. Tanrı'ya şükür, yer yanıyordu. Diğer taraftan şaşkın çığlıklar duyabiliyordum. Ama bu değirmen açıkça kötü bir saklanma yeriydi. Cesedimin depoda olmadığını bulur bulmaz arama başlayacaktı. Başka bir pencereden değirmenin uzak tarafında eski bir taş güvercin evi gördüm. Eğer iz bırakmadan oraya ulaşabilsem, belki bir saklanma yeri olabilirdi. Düşmanlarımın, eğer hareket edebildiğimi düşünürlerse, açık araziye gittiğimi ve beni bataklıkta arayacaklarını düşündüm. Kırık merdivenden aşağı sürünerek indim, arkamda saman saçarak. Aynı şeyi fabrika zemininde ve eşikte yaptım. Dışarı baktığımda, değirmen binaları ev ile aramı gizliyordu. Alanı hızla geçtim, güvercin kabının arkasına ulaştım ve tırmanma yolu aradım. Bu aldığım en zor işlerden biriydi. Omzum ve kolum ağrıyordu, bu kadar hasta ve baş dönmesi içindeyken düşmemek için çabalıyordum. Ama bir şekilde başardım. Dışarı çıkıntı taşlar, boşluklar ve sert bir sarmaşık kökü kullanarak, sonunda en üst kısımlara ulaştım. Parapetin arkasında uzanacak yer vardı. Oraya düştüm. Ve içimde eski usul bir bayılma başladı. Yanan bir başla ve yüzüme parıldayan güneşle uyandım. Uzun süre hareketsiz yatmıştım. O korkunç dumanlar eklemlerimi gevşetmiş ve beynimi köreltiverdi. Evden sesler geliyordu. Boğazla konuşan adamlar ve arabadan gelen motor sesi. Parapette küçük bir boşluktan süründüm ve oradan bahçenin bir perspektifi görülebiliyordu. Figürler çıkıyordu. Başı sargılı bir hizmetçi. Sonra knickerbockers giyen genç bir adam. Bir şey arıyorlardı. Değirmene doğru ilerlediler. Sonra biri çivideki bez parçasını gördü ve diğerine bağırdı. İkisi de eve geri döndü. 2 kişi daha getirdiler. Kaçırdığım o tombul figürü gördüm ve peltekle birlikte olan adamı seçebildim sanırım. Hepsinin tabancası vardı. Yarım saat boyunca değirmeni yağmaladılar. Fıçılara tekme attıklarını duyabiliyordum. Çürümüş tahta kaplamaları kaldırıyorlardı. Sonra dışarı çıktılar ve güvercin kabının hemen altında durdular. Şiddetle tartışıyorlardı. Bandajlı hizmetçi sağlam bir değerlendirme yapıyordu. Güvercin kapısıyla oynadıklarını duydum ve korkunç bir an onların geleceğini düşündüm. Sonra fikirlerini değiştirdiler ve eve geri döndüler. O uzun, kavurucu öğleden sonra çatıda pişerek uzandım. Susuzluk baş işkencemdi. Dilim bir çubuk gibiydi ve daha da kötüsü, değirmen deposundan gelen serin su damlasını duyabiliyordum. O küçük derenin akışını izledim, hayranlıkla tepesine kadar takip ettim, soğuk eğrelti otları ve yosunlarla çevrili buzlu bir çeşmeden çıktığını hayal ettim. Yüzümü o çeşmeye sokmak için 1000 pound verirdim. Tüm değişimin güzel bir tablosunu gördüm. Araba 2 kişiyle hızla uzaklaştı, doğuya doğru bir tepe üzerinde midilli süren adam. Beni arıyorlar, görevlerinin mutluluğunu diledim onlara. Ama daha ilginç bir şey gördüm. Ev neredeyse bir bozkırlık dalgasının zirvesinde duruyordu ve daha yüksek bir nokta yoktu 6 mil uzaktaki büyük tepelerden daha yakında. Gerçek zirveye bakacak olursam, büyük bir ağaç yığını vardı. Çoğunlukla köknar, birkaç kül ve kayın. Güvercin kabında neredeyse ağaç tepeleriyle aynı seviyedeydim ve içini görebiliyordum. Ahşap sağlam değildi. Sadece bir halka gibiydi ve içinde yeşil bir çim oval, tüm dünya için büyük bir kriket sahası gibi. Ne olduğunu anlamam uzun sürmedi. Burası bir havaalanıydı ve gizliydi.
kurnazca seçilmişti. Diyelim ki biri burada inen bir uçağı izliyor, tepenin üzerinden geçtiğini düşünürdü. Çünkü yer, büyük bir tepenin ortasında bir amfiteyatronun üstündeydi. Herhangi bir yönden gözlemci, uçağın tepenin arkasında kaybolduğunu düşünürdü. Sadece çok yakında olan biri, ormanın ortasına indiğini anlardı. Daha yüksek tepelerden teleskopla bir gözlemci, evet, görebilirdi. Ama oraya sadece sürüler gider, sürüler casus gözlüğü taşımaz. Ve bu gizli komuta kulesine sahip olduklarını düşündükçe, su yollarımızı denetlemek için, içim öfkeyle doldu. Sonra düşündüm, o uçak geri gelirse şans 11'dir keşfedileceğim. Öğleden sonra boyunca uzanıp dua ettim. Güneş batıya doğru alçaldı, alacakaranlık sisi bozkırla süzüldü. Uçak geç kaldı. Kanat çırpıntısını duyup alçaldığını gördüğümde, ormanın içindeki evine doğru süzülüyordu. Bir süre ışıklar parladı, evden gelip gidiyordu. Sonra karanlık çöktü. Sessizlik. Şükür ki karanlık bir geceydi. Ay son çeyreğine girmişti. Geç doğacaktı. Susuzluğum oyalanmama izin vermiyordu. Yaklaşık 9'da, tahmin edebildiğim kadarıyla, aşağı inmeye başladım. Yavaş gidiyordum. Yarı yolda evin arka kapısı açıldı ve değirmen duvarına karşı bir fenerin parıltısını gördüm. Acı veren dakikalar boyunca sarmaşıkta takılı kaldım. Kim olursa olsun güvercin yanına gelmemesi için dua ettim. Sonra ışık kayboldu ve mümkün olduğunca yumuşakça bahçe toprağına düştüm. Evi çevreleyen ağaçların kenarına kadar taş bendi karnımın üzerinde geçtim. Uçağı devre dışı bırakmaya çalışaydım muhtemelen boşuna olurdu. Evde bir tür savunma sistemi vardı. Bu yüzden ormana ellerin ve dizlerin üzerinde geçtim. Önümü dikkatle yokladım. Doğru yaptım, çünkü bir tel üzerine geldim. Yerden yaklaşık 2 feet yükseklikte. Takılsaydım, evde bir zil çalardı. Yakalanırdım. 100 metre ileride, küçük bir derenin yanına ustalıkla yerleştirilmiş başka bir tel. Onun ötesinde bozkır vardı ve 5 dakika içinde eğrelti otu ve fandalığın derinliklerindeyim. Kısa sürede tepenin omzundaydım, küçük değirmen deresinin aktığı vadide. 10 dakika sonra yüzüm bir kaynak suyuna değdi ve kutsal suyun bir pintini içtim. Ama o lanetli evle aramıza yarım düzine mil koymadan durmadım.